Keten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda yine iki şişle örülen çok kolay ve bir o kadar da pratik bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın patiğime böyle düz çizgiler şeklinde bir örgü modeli uyguladım. Gerçekten bu model patiğe çok yakıştı. İnşallah sizler de patiklerinizde bu örgü modelini kullanırsınız. Patiğim 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında artma eksiltme yaparak sizler de uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Patiklik ip kullandım. Tek renk 3 mm şiş kullandım. İğne kullandım dikmek için ve tığım var kenar oyası için. Patiğime toplamda 95 ilmek atarak şişime başlıyorum. İpimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi ben bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplamda 95 ilmek atalım. Evet, şu an 95 tane ilmeğimi şişime attım. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her zaman diğerlerini ters olarak örüyorum. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve ön yüzüne geçtim. Bakın burası örgünün ön yüzü. Yine her zamanki gibi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini bakın ters olarak örüyorum. Toplam 7 tane ilmeğimizi bu şişimize alalım. Sayalım. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğimi bu şişime aldım. 8.'yi bakın ipimi arkaya geçirdim. 8. ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi öne geçirdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi ters ördüm. 8. ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi ters ördüm. 8.'yi düz ördüm. Böyle devam edelim. 7 tane ters, 8.'yi düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, bakın yine düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Yine 7 tane ilmeğimi örerek şişime alıyorum. Bakın bu şekilde düz ilmeğime geldim. Bakın burada düz ördüğüm ilmeğim var. Artık onu şöyle içinden alarak düz değil, bir altından batıyoruz. Bakın Selanik batışı yapacağız. Şöyle altındaki şu boşluğa battım. Düz olarak ördüm. İlmeği bıraktım. Tekrar aradaki 7 tane ters ilmeği örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Aradaki 7 tane ters ilmeği ördüm. Düz ilmeğime geldim. Onu ilmeğin içine batarak değil, bakın bir altta, bakın şöyle altında böyle delikli bir kısım var. O kısma batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimi ilmeğin içinden batmıyorum. Yine aynı şekilde Selanik örgüdeki gibi ilmeğin altından batıyorum. Böyle düz olarak örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. 7 tane ters örüyorum.
Düz ilmeğime geldiğimde ilmeğin içine batmıyorum. Bakın şuraya altına batıyorum. Ve ilmeği serbest bırakıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüzüne gelelim. Evet, örgümün ön yüzüne geri geçtim. Şimdi yine 7 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. Bakın böyle ters olarak örüyorum. Düz ilmeğime geldiğimde düz ilmeğimi normal düz olarak örmüyorum. Kabarık durmasını istediğim için böyle Selanik batışı yapıyorum. Yani ilmeğin altına batıyorum. Düz olarak örüyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Sonrasında 7 tane aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Bir kez daha sizlere göstereyim. Bakın. Şöyle ilmeğin altından batarak düz ördüm. Bu şekilde şöyle düz örgülerimiz kabarık duracaklar. Böyle örmeye devam edelim. Şu kenardan saydığımızda 20 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde devam edelim. Önde düzleri bu şekilde öreceğiz. Arkada ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Evet, bakın sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. Şu haroşa sıralarını sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 21. sırayı örerken şimdi burada 24 tane ilmeğimi böyle ters örerek şişime alıyorum. Artık düz örgüyü Selanik şeklinde örmüyoruz. Hep ters öreceğiz. Bakın bu şekilde ters ördüm. Artık modeli uygulamıyorum. Böyle sayalım, ilmeklerimiz 25 tane olana kadar örelim. 25 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi buradaki ilmeklerimi 2 öreceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Böyle ilmeklerimi 2 ters örerek 25 ilmek kalana kadar gidelim. Evet, şimdi burada 27 tane ilmeğim kaldı. Bu yüzden son 3'ünü birlikte ördüm. Sonra burada 25 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şimdi bunları tek tek örüyorum. Böyle tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada ilmeklerin tamamını tek tek böyle ters olarak örelim. Burada hep haroşa örgümüzü uygulayacağız. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde hep ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar gidelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Yine 25 tane ilmeğimi böyle tek tek örerek bu şişime alacağım. 25 tane ilmeğimi ördüm tek tek. Şimdi 2 örüyorum. 2 ilmeğin birlikte ters. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters. Yine bu şekilde 2 örelim. 25 ilmek kalana kadar gidelim. 25 tane ilmeğim kaldı. Bunları tek örüyorum. Böyle 25 tane ilmeğimi tek tek örerek sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün tekrar arka yüzüne geçtik. Şimdi ilmeklerin tamamını tek tek örelim ve ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61.
61 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 61 ilmeğim benim için yeterli. Burada ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü tamamlayacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. İlmeği diğer şişe alalım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örelim. İlmeği diğer şişe alalım. Tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi şöyle uzun kesiyorum. Bu kalan ilmeğimi şöyle çekiyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi iğneme ipimi geçireceğim. İpimi geçirdim. Patiğimin burası düz tarafı. Böyle ters tarafını çevirdim. Ve buradan başlıyorum dikmeye. Önce burayı sabitleyelim. Şöyle. Sonrasında böyle iç taraftaki ilmeklerden alarak dikmeye başlayalım. Şöyle bakın. Şöyle karşılıklı. Böyle dikerek uç kısımda küçük bir açıklık kalana kadar gelelim. Evet, böyle ufak bir açıklık kaldı. Bunu dikmedim. Şöyle kenarlarından ilmekleri alarak dönüyorum. Etrafını döneceğim. Burası yine böyle açık kalıyor. Şöyle bakın, hala açık. Şimdi şöyle ilmeğimi çektim. Yuvarlağı kapatmış oldum. Yani bir büzme işlemi yaptım. Bu patiğimizin ayağımıza tam oturması için yaptığım bir şeydi. Şöyle düğümleyelim. İpimizi de gizleyip artık kesebiliriz. Patiğimizi bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde gayet temiz çıkan bir patik oldu. Şöyle düz tarafını da çevirelim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Dilerseniz kenarına kenar oyası da yapabilirsiniz benim gibi. Bu şekilde bir kurdale fiyonkla da süsleyebilirsiniz. Sizler için faydalı bir video olmuştur inşallah. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.